Bismillahirrahmanirrahim. Canım. İşte bir mutfak kazası. Rabbim ne güzel yaratmış. Biraz yeşil tonlar da gelsin içinden. Böyle kıyır kıyır edecek. Merhaba sevgili seyirciler, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlere alışveriş merkezlerinde çok ünlü tavuk markalarının böyle güzel ikram ettikleri patates yanında salatası var ya, ona yakın bir salata hazırlamak istiyorum. Lahana salatası olacak sevgili seyircilerim. Mevsime uygun hareket etmek lazım. Mevsimin sebzeleriyle tatlar ve lezzetler hazırlamak gerekiyor. Bir tane küçük boy lahanam var ama tamamını kullanmayacağım. Buradan bir parça alacağım. Yarım soğan, 2 diş sarımsak, bir tane havuç, bir tutam maydanoz, bir kase yoğurt, mayonez, hardal, tuz var içerisinde. Biraz sirke veya biraz limon, hangisini seviyorsanız ekşi tadı olarak onları koyabilirsiniz sevgili seyirciler. Tüm detaylarıyla lahana salatamızın yapım aşamasına geçiyorum. Çıkartmış olduğum gürültülü sesten dolayı özür diliyorum. Evet, bayağı da bir bereketli oluyor kıymetli seyircilerim. Şimdi hemen şuraya alalım. Karıştırma kabının içine alıyoruz. Lahana sağlığımız açısından çok faydalı. Kilo vermek isteyenler için, bağışıklığını güçlendirmek isteyenler için, her şey için çok faydalı. Bakın görüyor musunuz? Subhanallah. Rabbim ne güzel yaratmış. Kış mevsimi gelince bizim sofralarımızda böyle farklı lahana salataları, kereviz salataları, bu tarz ürünlere yer vermemiz gerekiyor. Hemen bir tane de havuç soyuyorum. Hızlıca tezgahımı az sonra toparlayacağım. Çünkü neden böyle acele ediyorum? Havuç, lahana tuzunu verip bir karıştıracağım. Birazcık yumuşaması gerekiyor. Ondan dolayı. Bakın görüyor musun? Rengin güzelliğine bak. Subhanallah. Bir havuç, orta boy bir lahananın 1/3'ünü kıymetli seyircilerim doğradım. Hemen buranın tuzunu veriyorum. Şimdi tuzunu verip biraz yumuşatmadan işlem yaparsak bu defa sert oluyor. Kıyır kıyır ediyor insanın ağzında. Ama ben öyle seviyorum diyorsanız o da olabilir. Efendim şimdi burada havucunu, lahanasını, tuzunu verdim, karıştırıyorum. Bir de yarım soğan doğrayacağım buraya, piyaz. İncecik doğranmış yarım piyaz soğan dahil olacak. Onu da karıştıracağım. Şimdi bir 5 dakika tuzuyla birlikte lahanalar bekliyorlar. Lahana salatamızı doğradık, havucunu koyduk, tuzunu koyduk. Ondan sonra birazcık ovdum sevgili seyirciler. 10 dakika beklettim ki yumuşak olsun, damakta gerçek tadını bıraksın diye. Şimdi geçen sene burada mutfağımda yapmış olduğum elma sirkesinden de 2 kaşık veriyorum. İlaçlık gibi. Bunu iyi muhafaza ediyorum sevgili seyirciler. Bayağı azaldı. Bitiyor çünkü. Ondan dolayı böyle 2 kaşık veriyorum. Dibinde de tortusu böyle. Tam bir sene, 1,5 sene bekledi. Anca böyle tortusu bir seneden sonra netleşmeye başladı. Tortusu zeminde, berrağı üstünde oldu. Tamam. Şimdi sirkesini koydum. Hemen sarımsağını ezeceğim şimdi buranın. Sevgili seyircilerim, yoğurdunu da döküyorum. Şöyle kıvamlı tava yoğurdu olursa iyi olur. Sulu olmaması gerekiyor çünkü. Buranın yoğurdun üzerine 2 diş sarımsak, yarım soğan doğradım içine. Bismillahirrahmanirrahim. Canım. İşte bir mutfak kazası. Nasıl bir basmışsam çıktı gitti sevgili seyircilerim. Ama canım, ayrılır mısın? Geri gel. Tamam. Artık bunu veda ediyoruz. İyi yolculuklar canım. Evet. Tamam. Sarımsağımız halloldu. Alıyoruz içine. Canım benim. Evet, şimdi hemen şurada az bir şey içine sarımsak, maydanoz doğrayacağım. Özür dilerim. Aklım sarımsakta kalmış. Tamam.
Biraz yeşil tonlar da gelsin içinden. Süslemeye de çünkü maydanoz kullanacağım. Çok güzel bir salata oluyor sevgili seyirciler. Oktay Usta, bunun yani diğer salatalardan farkı nedir diyebilirsiniz. İnanın çay saatinizde, misafir ağırladığınız sofralarda yer alsın. Tadanlar bu tada bayılacaklar. Kesin garanti bir tat çünkü yani. Ondan dolayı söylüyorum. Evet, üzerine sevgili seyircilerim bir kase yoğurt koymuştuk. Canım. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Oktay Usta'da bir şey var. Anlamadım ben de. Önce sarımsak ezicimi kırdım. Sarı mayonezle kapağını açmamışım. Evet, üzerine şöyle bir mayonez veriyoruz. Bir kase kadar. Mayonezini verdikten sonra bir kaşık kadar da hardal. Evet, hemen tezgahımızı silelim. Evet sevgili seyircilerim, şimdi lahana salatamız ortaya çıktı. Bakın şu güzelliğe bakın. Kıvamın güzelliğini görüyor musunuz? Yiyenler gerçekten bunu çok çok beğenecekler. Bir de üzerine ceviz de gelecek. Hatta çatalla da doku testini yaptığımız zaman şöyle çatalınızı daldırıyorsunuz. Çünkü bunun özelliği biraz tuzla beklettiğimiz zaman yumuşuyor. Diğer türlü yumuşamaz, sert sert gelir. İşte o zaman gerçek lezzete ulaşamazsınız. Ama şu haliyle bakın son derece güzel. Çatalınızı daldırdığınızda böyle dolu dolu geliyor. Afiyetle yiyebilirsiniz. Lahanadır, şifa olur inşallah diyoruz. Şimdi hemen dokusunu da sizlerle paylaştıktan sonra şimdi sunum bölümü diyeceğim. Evet, sunum bölümüne geçiyoruz. Kıymetli seyircilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel, özenle hazırlanmış yoğurt, mayonez, hardal, elma sirkesi ya da üzüm sirkesi olabilir. Sadece yarım soğan doğradım içine. Sarımsağı da olan güzel. Bakın çok da renkli. Havuç da koydum. Daha da bir güzel renkli oldu bu sayede. Siyah bir tabakta sunum yapayım istedim. Çünkü daha güzel gösterir sevgili seyircilerim. Tamam. Bu şöyle kule gibi oldu. Bu kulenin şimdi yanların üzerine biraz da ceviz vereceğim. Şuraya şöyle hafiften yayayım. Cevizi de koyabilecek yer olsun üzerinde. Tamam. Evet sevgili seyircilerim, şimdi üzerine kırılmış ceviz geliyor. İri kırılmış. Böyle kıyır kıyır edecek ceviziyle birlikte nefis bir lahana salatası tarifini sizlerle paylaştım. Ceviz omega 3 açısından çok zengin, sağlığımız açısından çok faydalı. Çocuklarımıza mutlaka ceviz yedirelim kıymetli seyircilerim. Cevizle birlikte mümkün mertebe dikkat ettiyseniz tüm yemeklerin ya da işte salatalarda bol bol maydanoz kullanmaya çalışıyorum. Maydanoz bizim sağlığımız açısından çok kıymetli. Sevgili seyircilerim, ondan dolayı mümkün mertebe kahvaltıda yemeklerinizin yanında yıkanmış dolabınızda her vakit maydanoz olsun. Maydanoz yiyin. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Şu anda bir tarifimizi tamamlamış bulunuyoruz kıymetli seyircilerim. Allah herkesin evine bolluk, bereket, huzur versin. İnşallah sizler için faydalı olmuşumdur. Yeni tariflerimde buluşuncaya kadar hoşça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.